Herkese merhaba. Bu bölümde hepimizin duyduğu, hatta belki de inandığı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Şu meşhur hipoalerjenik köpekler. Gerçekten varlar mı, yoksa bu sadece güzel bir hayal mi? Gelin, bilim bu işe ne diyor, birlikte bakalım. Eminim birçoğunuz bu durumu yaşamıştır. Hani bir yandan eve o sevimli tüylü bir dostu getirmenin hayalini kurarsınız ama diğer yandan da aklınızda o bitmek bilmeyen hapşırıklar, kaşıntılar, göz sulanmaları vardır. Evet, alerjilerden bahsediyorum. İşte tam da bu ikilemde kulağımıza o sihirli kelime fısıldanıyor. Hipoallerjenik. Sanki alerjisi olanlar için özel olarak yaratılmış, tüy dökmeyen, kaşındırmayan, mükemmel köpekler. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama acaba gerçek mi? Peki bu hipoalerjenik köpek umudu nereden çıktı? Gelin önce bu yaygın inanışın kökenine bir inelim. Neden bu kadar çok insan buna inanıyor onu bir anlayalım. Aslında mantığı çok basit değil mi? Şöyle düşünüyoruz. Bir köpek ne kadar az tüy dökerse o kadar az alerjen saçar etrafa. Yani daha sıkı tüylü, az döken bir ırk alerjisi olanlar için biçilmiş kaftan olmalı. İşte bu düşünce pek çok kişiyi belli başlı ırklara yönlendiriyor. Güzel bir mantık yürütme, kabul edelim. Ama bilim bu konuda ne diyor? Acaba bu popüler inanış bilimsel testleri geçebiliyor mu? Şimdi işin biraz daha derinine, kanıtlara bakma zamanı. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bakın, araştırmacılar ne kadar uğraşsalar da hipoalerjenik diye satılan köpeklerin evlerindeki alerjen seviyesiyle diğer köpeklerin evlerindeki arasında kayda değer, yani anlamlı bir fark bulamamışlar. Yani inanış bir yanda, bilimsel gerçekler bambaşka bir yanda duruyor. Peki bu iddiayı, yani gerçekten hipoalerjenik bir köpeğin var olduğunu destekleyen kaç tane bilimsel kanıt var dersiniz? İşte karşınızda koskoca bir sıfır. Evet, yanlış duymadınız. Bugüne kadar bunu ispatlayan tek bir bilimsel çalışma bile yok. Peki bilim insanları bu kadar kesin konuşmak için ne yaptı? Şöyle anlatayım. Yüzlerce eve girdiler, farklı farklı köpeklerin yaşadığı evlerden toz ve tüy örnekleri topladılar. Hani şu alerji yapmaz denilen poodle'lar, labradoodle'lar, onları da diğer ırklarla bir güzel karşılaştırdılar. Sonuç ne mi oldu? Hep aynı. Bir ırkın kendi içinde bile köpekler arasında dağlar kadar fark olabiliyor ama ırklar arasında neredeyse hiçbir fark yok. Yani olay ırkta değil, köpeğin kendisinde bitiyor. Madem mesele tüy değil, o zaman bizi hapşırıp tıksırtan ne? Alerjimizin asıl sebebi ne? Hadi gelin şimdi gerçek suçlularla tanışalım. Şimdi alerjen dediğimiz şey aslında bir tür protein. Vücudumuzun bu yabancı saldırın diye alarm verdiği bir madde. Köpeklerde de bu proteinler sadece tüylerin üzerinde gezinmiyor. Asıl kaynak derilerinden dökülen o minik kepekler, salyaları ve hatta idrarları. Yani tüy sadece bu alerjenler için bir taşıyıcı, bir nevi otobüs gibi. Ve işin ilginç yanı tek bir köpek alerjeni yok. Bilim insanları şu ana kadar 8 tane ana alerjen tanımlamış durumda. Kenef 1, Kenef 2 diye gidiyor liste. Her birinin kaynağı, yapısı farklı. Yani köpek alerjim var demek aslında oldukça genel bir ifade. Durum sandığımızdan çok daha karmaşık. Şimdi sıkı durun. Bu alerjenlerden en yaygını, yani çoğu insanın tepki verdiği CNF1 proteini var ya, işte o protein hipoalerjenik diye bilinen köpeklerde de diğer köpeklerde de neredeyse aynı seviyede bulunuyor. İşte bu bilgi o hipoalerjenik ırk efsanesini temelinden sarsan en büyük darbe aslında. Peki hiç umut yok mu? Aslında var. Ve şimdi anlatacağım şey belki de tüm bu analizin en şaşırtıcı ve bazılarınız için en pratik bilgisi olacak. Hazır mısınız? Konu köpeğin cinsiyeti. Bakın, Can F5 diye özel bir alerjen var. Bilimsel adı prostatik kallikrein. Şimdi prostatik kelimesi size neyi çağrıştırıyor? Evet, doğru tahmin ettiniz, prostat bezi. İşte bu bize müthiş bir ipucu veriyor. Olay şu, bu Can F5 alerjenini sadece ve sadece erkek köpekler üretiyor. Ve daha da güzeli ne biliyor musunuz? Erkek bir köpeği kısırlaştırdığınızda bu proteinin üretimi inanılmaz derecede azalıyor. Bu, eğer alerjiniz bu spesifik proteine karşıysa gerçekten de hayatınızı değiştirebilecek bir bilgi. Yani özetle, eğer doktora gittiniz, test yaptırdınız ve alerjinizin spesifik olarak sadece CanFL5'e karşı olduğu ortaya çıktıysa, işte o zaman şanslısınız. Sizin için çözüm hipoalerjenik bir ırk aramak değil, dişi bir köpek sahiplenmek ya da mevcut erkek köpeğinizi kısırlaştırmak. Bu kadar basit ve etkili. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra elimizde ne kaldı? Gelin bir toparlayalım. Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne?
Aslında tüm araştırmaların vardığı sonucu şu tek cümle çok güzel özetliyor. Çalışmalar, hipoalerjenik diye etiketlenen köpeklerin çevreye daha az alerjen yaydığına dair hiçbir kanıt bulamamıştır. Pazarlamanın gücü bir yere kadar, bilimsel gerçeklerse bu kadar net. O zaman ne yapmalıyız? Aslında odaklanmamız gereken şey ırkların o parlak etiketleri değil. Neymiş peki? Birincisi köpeğin kendisi. Yani her köpek farklı. İkincisi eğer şüpheniz varsa köpeğin cinsiyeti. Yani o meşhur Ken5 meselesi. Ve tabii ki düzenli banyo, tüy bakımı gibi şeyler ve hayvanla ne kadar yakın temas ettiğiniz asıl önemli olanlar bunlar. Günün sonunda karar tabii ki sizin. Bir köpek sahiplenirken o parlak reklamlara ve yıllardır süregelen efsanelere mi kulak vereceksiniz, yoksa bilimin gösterdiği yoldan mı gideceksiniz? Umarım bu anlattıklarımız bu kararı verirken size yol gösterir.